Bugün tıbbın babasının doğduğu Kos Adası'na gidiyoruz. Bakalım Kos dönüşümüz nasıl olacak? Nerassi kelimesi de acı portakal, turunç meyvesinden geliyor. Baklavakiler, kadayıfikiler, lokumikiler bulunuyor. 350 yıl Osmanlı hakimiyetinde varlığını sürdürmüş. Şu anda da Roma Odeon'dayız. Oo, pudra şekerli, çok güzel kokuyor. O yüzden plajlar kesinlikle değerlendirmeye alınmalı buradan. Videoyu beğenmeyi ve de kanala abone olmayı unutmayın. Gerçekten güzel videolar bulunuyor kanalımızda. Herkese merhaba. Herkese merhaba. Evet, bugün tıbbın babasının doğduğu Kos Adası'na gidiyoruz. Yüz ölçümü bakımından 3. nüfusu bakımından da 2. en büyük ada olarak geçiyor Kos Adası. Özellikle Avrupa turistlerinin de aktarma yaparak yurt dışına gidip geldiği aracı bir ada. Kasım ayında Black Friday fırsatı ile 15 euroya bilet almıştık buraya. Gerçekten de heyecanlıyız. Tabii ki Black Friday ile uygun bilet aldık ama liman vergisi ve yurt dışı çıkış harcı beraber derken aslında Yunan adaları bir tekne turu gibi düşünülse de artık yurt dışı turu gibi masraflı oluyor. Bakalım yaptığımız bu masrafa değecek mi? Şimdi aracı park ettik. Bodrum'da aracı park etmek hele yoğun günlerde ve zamanlarda gerçekten zor olabiliyor. Burada belediyenin birçok otopark alanı var. Özel otoparklar da var. Hangisi içinize siniyorsa, hangisi güvenli olacağını düşünüyorsanız onları tercih edebilirsiniz. Biz buraya gelmeden önce araştırdık. 2 tane lokasyonu gözümüze kestirdik. Çünkü elektrikli şarj istasyonu da vardı. Bir tanesi pazar yerinin alt tarafında olan kapalı otopark. Diğerki de Cevat Şakir. Gene orası da otopark. İkisinin ücretleri birbirine yakın. Aralarında 10 lira 20 lira fark var. Evet, park ettiğimiz yerden dümdüz herhangi bir yere sapmadan inince direkt limana vardık. 10 dakika sürmedi bile. Şimdi de check-in'imizi yapmak için limanın uç tarafına doğru ilerliyoruz. Burayı tercih edebilirsiniz. Gerçekten yakın. Fiyat olarak da çok uygun geldi bana diğer otoparklara göre. Diğer otoparklar 12 saatlik 600 liraya varırken burası 200 liraydı. Evet. Hatta 210 liraydı. Onun için karar verebilirsiniz. Zaten aralarında yürüme mesafesi de 5 dakika. Hani zaten oraya park edecek olursanız aşağı doğru inerken o otoparkları da göreceksiniz. Çok yakın. Zaten sabah saatlerinde geleceğiniz için üst tarafta yer bulabilirsiniz diye düşünüyoruz. Dentur firması henüz açılmamış ama 10-15 dakikaya açılacakmış. Evet, check-in işlemlerimizi yaptırdık. Kalkış saatinden 1 saat önce burada olmanız isteniliyor. Ayrıyetten de mutlaka check-in yaptırmanız gerekiyor. Tabii ki kalabalık olursa buradaki kontroller de uzun süreceği için erkenden pasaport kontrollerine girmekte fayda var. Arkamızda da feribot var. Birazdan da yaklaşık bir herhalde yarım saat 45 dakikaya da Kos'a doğru geçeceğiz. Şu ana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık. Aslında Ferry Lines şirketiyle ilgili sıkıntı yaşayanlar varmış. Onunla ilgili tedirginliklerimiz vardı. Ama her şey yolunda gitti. Feribotla da Kos'a doğru girince de tamam diyeceğiz artık. Güneş de tam karşımızda. Hafif hafif de ısıtmaya başladı. O yüzden feribota doğru geçelim. Hemen arkamızda Bodrum Kalesi yer alıyor. Bodrum videomuzda Bodrum Kalesi'ni detaylı bir şekilde çekmiştik. Oradaki videodan da ulaşabilirsiniz. Bodrum videomuzda tutamadığımız tüm kocaman balıklar burada yer alıyor aslında. Hatta inci bulmuştuk İstiridye'den. O videoyu da muhakkak izlemeyi unutmayın. Evet, dolu içeriklerimiz var. Kanalımıza bekliyoruz. Evet. Videoyu beğenmeyi ve de kanala abone olmayı unutmayın. Gerçekten güzel videolar bulunuyor kanalımızda.
Kos'a yaklaştık olduk. Bir herhalde 20 dakikamız falan var. Dalgalar başladı. Saat şu anda 10 civarı. Zaten uygulama üzerinden de görmüştük. 9'dan sonra dalgalar başlıyordu. Umarız Rodos gibi olmaz dönüşümüz. Rodos videosundan hatırlıyorsunuzdur nasıl döndüğümüzü. Poşet dağıtıyorlar. Çöp poşeti. Her ihtimale karşı. Nereye gidiyorsak. Bakalım Kos dönüşümüz nasıl olacak? Bizi nasıl maceralar bekleyecek bu sefer? Zaten hemen şu yan tarafta bakarsanız hemen Türkiye. Evet, hemen arkamızda Yunanistan, Kos. Meis çok daha yakındı. Meis yarım saatte varıyordun. Direkt el sallayınca görüyordun yani. Hatta telefon hatları bile çekiyordu. Kos'ta bakalım telefon işini nasıl halledeceğiz? Evet, pasaport kontrolünde hemen ikinci sıradaydık. Burada en önemli husus zaten feribottan iner inmez hemen pasaport kontrolüne ilklerde girebilmek. Zaten videoda göreceksiniz uzun insan kuyrukları oluşuyor burada. O yüzden de biz hızlı bir şekilde hemen ön tarafa koştuk. Hızlıca da pasaport kontrolüne girip işlemimizi tamamladık. Şimdi Kos'u sizinle beraber gezeceğiz. Aslında Google haritada feribotla kalenin orada ineceğinizi gösteriyor ama tam tersi hemen karşısında iniyorsunuz. Aklınızda olsun. Limanın sol tarafı değil, sağ tarafında indirdi bizi feribot. Evet, biz çekim sıralamamızı öteki tarafa göre yapmıştık ama hiç önemli değil. Hemen şimdi hızlı bir şekilde revize edeceğiz. Tabii de sabah erkenden çıktık, buraya geldik. Bir taraftan da karnımız acıkmaya başladı. Birkaç tane yer listemizi almıştık. En beğendiğimiz yere geçip orada birkaç şey yiyeceğiz. Bu ada aslında Yunanistan'ın 3. en büyük adası. Kalabalık olarak da 2. en büyük adası olduğu için de ulaşım ihtiyacı tabii ki burada oluyor. Ve de şehir içerisinde turistler için gezilebilmesi için birçok motor kiralama, araç kiralama, bisiklet kiralama seçenekleri mevcut. Zaten girişte de hemen iner inmez sol tarafta bisikletler var. İsterseniz film olarak uygulamaya indirerek onları kiralayabiliyorsunuz. Diğer bir gezme çeşidi ise burada mavi trenler bulunuyor. Bu mavi trenlerle beraber Kos'u 15-20 dakikalık hızlıca sizi gezdiriyor aslında. Çok sıcaksa gölgede 20 dakika boyunca hızlı bir şekilde görerek gezmek faydalı olabilir. Ama şöyle bir durum var. Biz turistlerin yurt dışına gittiğimizde alışkın olduğumuz hop-on-hop-off'lar var. Yani alıyorsunuz, istediğiniz yerde inip tekrar binebiliyorsunuz. Burada öyle bir şey söz konusu değil. Genellikle Google yorumlarda gördüm. Hani bileti aldıktan sonra bir yerde indikten sonra tekrar bindiğinizde yeniden biletlenmesi gerekiyormuş. Bu aklınızda bulunsun. Şimdi biz pasaport kontrolünden sonra kale tarafına doğru geçiyoruz. Kale tarafından buraya doğru getirip en son zaten buradan da bineceğimiz için burada da finalimizi gerçekleştireceğiz. Hadi bakalım. feribottan indik ve limandan yürüyerek sol tarafına doğru geldik. Arkamda da Kos'un meşhur kalesini görmektesiniz. Aslında Nerassi Kalesi Hospital Şövalyeleri tarafından 14. yüzyılda yapılmıştı. Bu Hospital Şövalyelerini biz Bodrum Kalesi'nde de gördük, Rodos Kalesi'nde de gördük. Hatta gidersek Malta Adası'nda da göreceğiz. Bayağı bu bölgeye hakimiyet kurmuşlar. Dönem dönemde yer değiştirerek gittikleri adalarda da kalelerini inşa etmişler. Bu arada Nerassi kelimesi de acı portakal, turunç meyvesinden geliyor. Demek ki o dönemde buraya geldiğinde şövalyeler turunçtan çok etkilenmiş olmalı ki buranın adını turunç meyvesinden almış, yani Nerassi Kalesi olmuş. Osmanlı döneminde bu kale savunma için çok önemliymiş.
Garnizon olarak da kullanılmış, savunma için de kullanılmış. Normalde kalenin içerisini gezebiliyorsunuz ama restorasyonda olduğu için içerisine giremiyoruz maalesef. Şimdi de yolculuğumuz devam ediyor. Nerassi Kalesi'nin önemli noktalarından köprünün oraya geldik. Arkamda da görüyorsunuz. Bu köprü de 14. yüzyılda yapılmış. Sonrasında da restorasyon görmüş. Aslında Nerassi Kalesi ada şeklinde düşünülerek yapılmış. Hatta bu bölgelerde de hendekler varmış. Bu hendeklerin bağlantı noktalarında bu köprülerle sağlanıyormuş. Osmanlı döneminde ise buradaki hendekler duruyormuş ama zamanla toprakla dolduğu için işlevini yitirmiş. Buranın hikayesi de böyle. Hadi devam edelim. Hemen kalenin yan tarafında yerel idari binası bulunuyormuş. Şöyle mimarisine bakınca daha çok İtalyan mimarisine benziyor. Zaten biraz sonra Ela da bahsedecek. Burada hem antik Yunanlılar, hem Bizans zamanında, hem Osmanlı zamanında, hem de İtalyan birçok medeniyetin geldiği ve birçok medeniyetin bıraktığı eserleri gözlemleyeceğiz. Hadi devam edelim. Nerassi Kalesi'ni gezdikten sonra aşağıya doğru indik ve sağa döndük. Oraya doğru geldiğinizde de Osmanlı Hamamı'nı göreceksiniz. Arkamdaki yapı. Aslında içerisine gireriz diye umuyorduk. Yorumlarda içerisine girdiklerini yazmışlardı ama şu an kapısı kilitli olduğu için maalesef göremedik. Kos Adası'nın Osmanlı hakimiyetinden de bahsedelim. 1522 yılında Rodos Adası'nın Osmanlı'ya dahil olmasıyla Kos Adası da Osmanlı'ya dahil olmuş ve 350 yıl Osmanlı hakimiyetinde varlığını sürdürmüş. Osmanlı'dan sonra İtalyanlara, İtalyanlılardan sonra da Yunanlılara geçmiş adanın hakimiyeti. Aslında bu ada üzerinde birçok Osmanlı eseri varmış ama 1933 ve 2017 yılındaki büyük Kos depremleri neticesinde yıkılmışlar maalesef. Ama günümüze taşınan eserler arasında arkamdaki Osmanlı Hamamı da dahil. Biraz sonra da merkeze doğru gittiğimizde size Osmanlı döneminden kalan 2 tane camiyi daha göstereceğiz. Şimdi de Hipokrat ağacı var hemen ileride. Orayı göstereceğiz. Hadi gidelim. Kos Adası'nın yetiştirdiği değerlerden biri de Hipokrat'tı. Yani tıbbın babası burada doğmuş. Arkamda gördüğünüz bir çınar ağacı var. Aslında anlatılana göre zamanında Hipokrat öğrencilerini bu ağacın gölgesinde eğitiyormuş. Ama ağacın tarihine bakıldığında 500 yıllık bir çınar ağacı olduğu bulunmuş. Esas ağacın köklerinden bu ağacın oluştuğu da düşünülmekteymiş. Hipokrat M.Ö. 4. ve 5. yüzyıllarda bu adada yaşamış ve tıpla ilgili büyük devrimlerde bulunmuş ve tıpla bilimin birleşimine olanak sağlamış. Hipokrat'ın o dönemde yazdığı Hipokrat Yemini hala tıpçılar tarafından önem arz etmekte ve mezun olduklarında okutulmakta. Hipokrat Yemini'nin orijinal hali Yunanca yazılmış o dönemde. Ama orijinal hali yok. Kopyalanarak günümüze kadar gelmiş. En eski bilinen ise 12. yüzyılda Bizans döneminde yazılan yazıt. O da Vatikan Kütüphanesi'nde sergilenmekteymiş. Ağacın hemen önünde de bir Osmanlı çeşmesi var. Zaten Osmanlı'nın izlerini bu adada göreceğiz. Hemen arkasında ise Osmanlı Camisi var. Şimdi Osmanlı Camisi'ni size anlatalım. Burası Cezayirli Gazi Hasan Paşa tarafından yaptırılmış. 1776 yılında yaptırılmış. 2017 yılındaki Kos depremiyle beraber de cami bayağı hasar almış ve şu an restorasyon bekleniyor. Minaresini falan koruma altına alınmış. Bir an önce restorasyon olursa bizler de buraya geldiğimizde ziyaret ederiz. İyi olur.
Yunan adalarına gidersek tekrar bir börek deneyimlemek istemiştik. Hem de serinleyelim, biraz da oturalım, dinlenelim istedik. Everest'e geldik. Birkaç tane yere bakmıştık. Yorumlarını ve fiyatlarını baz alarak burayı tercih ettik. Şimdi bakalım bunlara. Bir tanesi ıspanaklı olan, bir tane de taze sıkım portakal suyu istedik. Şimdi fiyatlarından bahsedelim. Peynirli ve ıspanaklı olan 2,5 euroymuş. Kremalı olan 2,90, portakal suyu da 3 euro. Fiyatlar da bu şekilde. Sıcakmış. Oradan direkt çıkartıp verdi, ısıtmışlar herhalde. Ya da oradaki koydukları yer sıcak olabilir. Buhar yapıyordu zaten orada. Hadi deneyelim. Bizim köylerde yaptığımız el açma hamurların böreklerine benziyor. Ben beğendim, gayet güzel. Diğerine deneyelim. Pudra şekerli, çok güzel kokuyor. Bu efsane, gayet güzel yapmışlar. Rodos'ta yediğimize de benziyor. Bu tadı özlemiştik. Gerçekten ilginç, güzel yapıyorlar. Börekleri şimdi ben deneyeyim. Gerçekten Rodos'taki börekler hayatımdaki yediğim en iyi böreklerdi. Bakalım bunlar onu geçebilecek mi? Çok merak ediyorum. Burayı da çok övmüşlerdi. Özellikle sandviçleri de çok güzelmiş buranın. Sandviç seviyorsanız burada sandviç de tercih edebilirsiniz. Biz böreklerini merak ettiğimiz için böreklerini tercih ettik. Özellikle bu kremalı olanı merak ediyorum. Yalnız çok güzel kokuyor. Gerçekten çok güzel. Bir de ben boyutunu da göstermek istiyorum. Bayağı büyük bir börek ve 2,5 euro. Ve gerçekten çok lezzetli. Ispanaklı peynirliye de bakacağım ama özellikle kremalı böreğini tercih edin. Çok güzel. Bu da ıspanaklı peynirli börek. Özellikle kremalı olanı çok beğeniyordum ama ıspanaklısı da çok güzel. Böyle tuzlu seviyorsanız bunu, biraz tatlı tuzlu karışık seviyorsanız bunu tercih edin. Portakal suyu nasıl? Portakal suyu da güzel. Zaten daha yeni sıktı. Taze. Kos Adası'nın güzel böreklerini yedikten sonra hemen yakınındaki Antik Agora'nın oraya getirdik sizi. Arkamda gördüğünüz meydan antik dönemin agorası, yani siyasetin, sosyal hayatın ve ticaretin aktığı yer. Burası M.Ö. 4. yüzyıla kadar dayanmaktaymış. Burasının içerisinde aslında 3 farklı medeniyetten de izleri görmekteyiz. Bir kere antik Yunan dönemindeki Karya, Miken, Dorlar dönemindeki antik eserler var. Ondan sonra da Romalıların eserlerini görüyoruz. Romalılardan sonra da Doğu Roma, yani Bizans'ın eserlerini görüyoruz. Erken Hristiyanlık dönemindeki kiliseler de mevcutmuş bu kalıntıların içerisinde. Zamanında Kos çok büyük depremler gördüğü için antik dönemden kalan eserlerin çoğu yıkılmış vaziyette maalesef. Bu zamana kadar erişememiş. İçerisinde bulunan Afrodit ve Herkül Tapınağı mevcutmuş. Afrodit Tapınağı'nın sütunlarını hemen arkamda görüyorsunuz zaten. Herkül Tapınağı da tamamen yıkılmış vaziyetteymiş. Antik Agora'nın kısmına geldiğinizde aslında Kos Adası'nın zamanda yolculuğuna tanıklık edeceksiniz. O zaman devam edelim. Karnımız doydu, bir enerji geldi. Şimdi bu enerjiyi kullanarak bol bol gezeceğiz çünkü vaktimiz de azaldı. Bir taraftan feribot saati geliyor, bir taraftan denize girmek istiyoruz. Arkamda da üzüm desenleriyle bir çarşı yer alıyor. Burası bir meydan aslında. Neresi? Arkeoloji Müzesi'nin tam karşısı. Yan tarafta da Defterler İbrahim Paşa Camii yer alıyor. Sol tarafımızda bir saat yer alıyor. Aslında burası da bir Ege bölgesi. Üzümleriyle de meşhur, neleriyle meşhur? Zeytinleriyle de meşhur. Arıcılıkla uğraşıyorlar, balları var. Hatta ilginç tatlıları da var. Domates de yetiştiriyorlar. Bu domatesleriyle de ilgili yöresel olarak domates tatlısı yapıyorlar. Domates tatlısı aynı bir reçel gibi üzerine de krema ekleyerek yöresel bir tatlı haline getirmişler. Ve gelelim diğer bir noktaya, hediyelikler. Hediyeliklerde ise baklavakiler, kadayıfikiler, lokumikiler bulunuyor. Sonraki eklenmiş olan ürünleri, yöresel ürünleri buradan temin edebilirsiniz isterseniz.
Evet, şu anda Defterdar İbrahim Paşa Camisi'nin ön tarafındayız. Etrafı çevre halde, sebebi 2017'deki büyük deprem maalesef buraya da vurmuş. Arkamda da zaten eski halinin resimlerini görüyoruz. Gayet büyük bir alanda, zaten burası da büyük bir meydan. Büyük bir meydanda güzel bir cami halindeymiş. Belki restorasyon işlemleri tamamlandıktan sonra tekrar buraya ziyarete gelme imkanımız olabilir. Fark ettiyseniz de bu yakın bölgeler içerisinde 2 tane cami yer alıyor. Sebebi de aslında daha önce bahsettiğimiz unsurlar. Osmanlı yıllarca burada hüküm sürdüğü için buradaki nüfusun oldukça çok olduğunun bir göstergesi aslında. Kos Adası'nın arkeoloji müzesi de mevcut. Arkamda gördüğünüz arkeoloji müzesi İtalyan işgali altındayken 1935 yılında inşa edilmiş. Bizans dönemine kadar olan bütün antik dönemki eserleri içerisinde görebiliyorsunuz. Özellikle tıbbın babası olan Hipokrat'ın heykeli de içerisinde mevcut. Aynı zamanda Roma mozaikleri ve antik Yunan tanrı ve tanrıçaların heykelleri de mevcut. Eğer vaktiniz olursa buraya girebilirsiniz. Hem böyle yaz aylarında gelirseniz içeride serinlemiş olursunuz. Hem de bu bölgenin antik dönemdeki eserlerini de görmüş olursunuz. Şimdi de buradan Eskişehir Meydanı'na doğru gidelim. Meydandan sonra Eskişehir Meydanı diye bir kısım vardı. Oraya doğru yürüyerek geldik. Alışveriş yerleri var bu caddelerde. Aslında Yunan adalarının konseptlerini tam bu caddelerde görüyorsunuz. Beyaz badanalı evler ve alışveriş yerleri. Biz de gittiğimiz her şehirden magnet almaya çalışıyoruz. Oradan magnet aldık. Şöyle göstereyim size de. Evet, 1,5 euroya. Yani dışarıdaki Avrupa'da aldığımız magnetlerden hele İsviçre'de aldığımız magnetlere göre çok uygun fiyata magnet almış olduk aslında. Evet ya, İsviçre'de magnete ne kadar çok ödemiştik. Evet. Çok pahalıydı İsviçre. İsviçre'ye göre, hatta diğer Avrupa ülkelerine göre bayağı ekonomikti magnet. 1,5 euroya gayet de güzel. Öyle Kos Adası'nı görebiliyorsunuz. Bu cadde üzerinde gezerken nazar boncuklarını da görüyorsunuz. Aslında nazar boncukları böyle Anadolu'nun geleneksel bir yapısı. Demek ki Yunan adalarına da işlemiş. Ben bu adada gördüm nazar boncuklarını. Siz diğer adalarda da gördüyseniz yazın. İlginç geldi gerçekten. Evet, bana da ilginç geldi bardakların üzerinde. Demek ki onların kültürlerinde ve hediyeliklerinde yer alıyor. Evet, bu sırada bize abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkür ederiz. Teşekkürler. Evet, şu anda da Roma Odeon'dayız. Arka tarafımızda ise 750 kişilik bir alan bulunuyor. Ön tarafımızda ise buradaki gladyatörlerin savaştırıldığı alanı görebiliyoruz. Bu neydi? Daha önce Patara videosunda bahsetmiştik. Tiyatro kısmının ön tarafına bir duvar çekilerek gladyatörlerin savaşacağı alanlara yapılmış oluyordu. Biz de bu alanı şu anda geziyoruz. İç kısmını da yapmışlar. Burada buldukları heykellerin sergi alanlarını yapmışlar. Aslında bayağı da sıcak oldu, artık denize girmek istiyoruz. Ama yine de merak edip geliyoruz. Burası Kos Adası'nın biraz daha merkezinden yukarı doğru gittiğimizde yer alıyor. Ama gördüğümüzde de değdi. Kos Adası için 750 kişilik bir tiyatro salonu oluşturmuşlar. Kadir'in dediği gibi de gladyatörler de savaşmış. Çünkü Roma döneminde inşa ettirilmiş. Zaten Roma dönemi tiyatrolarının en önemli özelliği gladyatörlerin savaştırılması. Bir de artı olarak da o dönemde burada müzik dinletileri, şiir dinletileri de oluyormuş. Milattan sonra da 4. yüzyılda mimarisi tamamlanmış. Evet, halen de bu geleneği sürdürüyorlarmış. Web sayfaları üzerinden günlük olarak belirli etkinlikler yer alıyor. Bazıları meydanda, bazıları ise bu tür tarzda tiyatro etkinlik alanlarında yapılıyor. Geldiğiniz güne denk gelirseniz saatlerine bakarak da bu etkinliklere katılabilirsiniz. Şimdi de Odeon'un karşı tarafında bir yer daha var, antik kalıntılar. Oraya doğru gidelim, orayı da gösterelim. Ondan sonra plaja doğru gitmek istiyoruz. Artık Kos Adası'nda denizin tadına bakmak istiyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Roma Odeon'un hemen karşısında da Antik Gymnasium var. Burası milattan sonra 3. yüzyılda inşa edilmiş. İçerisine baktığımızda da epeyce büyük bir arazi olduğunu görüyoruz.
Burası o dönemde aslında spor etkinlikleri ve eğitim alanları olarak kullanılmış. Sosyal eğitimin döndüğü yer diyebiliriz. Hem müzik eğitimleri hem spor etkinlikleri burada oluyormuş. Acaba jimler de buradan sonra mı türedi bilmiyorum. Yorumlara bekliyorum. Rodos Adası'nın Lindos köyünde dondurma yemiştik ve inanılmaz beğenmiştik. Çok güzeldi. Hatta İtalyan dondurmasını biraz daha geçmiş olabilir bizim için. Bu adanın da dondurması ünlüymüş. Special diye bir yer varmış. Orada da dondurma güzel olduğunu söylediler. Oraya geldik. Şimdi de Antep fıstıklı dondurma aldık. Bir topu bu kadar koyuyorlar. Gerçekten de inanılmaz bonkörler. 2,5 euro ödedik buna. Bakalım Rodos Lindos'taki dondurmayı geçebilecek mi? Gerçekten çok güzel. Eğer Kos Adası'na gelirseniz dondurmasını da yemeyi unutmayın. 1 numara börek, 2 numarada dondurma. Muhakkak deneyin. Şöyle dururum, iyi mi? Evet. Herhalde benim dondurma yememin laneti mi oluyor, ne oluyor bilmiyorum yani. 3 kere falan çekiyoruz ben dondurmayı yerken. Hayırdır? Evet, dondurması da gayet güzel buraya gelecek olursanız. Zaten soğuk su ve dondurma Kos Adası'nda kurtarıcı oluyor. Normalde 2 tane alacaktık ama bir tanesini böyle koyunca dedik ikinciye gerek yok. Ancak yeriz. Zaten buradan plaja, plajdan da feribota yetişmemiz gerekiyor. Hani günübirlik geliyorsanız böyle oturup keyif yapayım diye vaktiniz olmuyor maalesef. Evet, o zaman bize afiyet olsun. Size de iyi seyirler dileriz. Bu sırada kanala abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkürler. Hadi bakalım. Evet, Jacksons plajına geldik şimdi. Burada birçok plaj var. Plajlar hemen liman bittikten sonra başlıyor. Ta ileriye kadar farklı işletmeler var bu kısım içerisinde. Bazılarında kişi başı harcama limitleri var 10-15 euro arasında. Bazılarında ise şezlong ve şemsiyelerin harcama limitleri bulunmuyor. Hemen şu serin sulara atlayıp biraz serinleyelim. Güneş yakıyor burada. O yüzden plajlar kesinlikle değerlendirmeye alınmalı burada. Günübirlik Kos gerçekten yorucu. Biz de dolu dolu geçirmek istiyoruz. Hem de güzel bir içerik olsun diye uğraşıyoruz. Şimdi de denizini deneyeceğiz, Kos'un denizini. Yani şu su şu anda o kadar iyi geliyor ki şu anda serinlemeye başladım bile. Az bir vaktimiz kaldı. Yani 1 saat hemen yüzüp çıkmamız gerekiyor. Feribot saatleri birbirine çok yakın. Kos'ta bir gün daha kalsak daha farklı etkinlikler de yapılabilir aslında. Ama bizim bu 1 saatimiz var. 1 saatte de denize gireceğiz. Tamına her şey yapılması gereken her şey yapmış olacağız Kos'ta. Çok güzel. Evet, şimdi plajdan çıktık. Gün nasıl başladı, nasıl bitti anlayamadık bile. Yani biraz koştur, biraz heyecanlı, biraz merak içerisinde ama çok keyif aldık. Evet, çok güzeldi gerçekten. Bu arada denizden çıkmak bilemedik çünkü deniz suyu gerçekten çok güzeldi. Berraktı ve hafif de böyle serindi. Böyle sizi serinletecek kadar. Hava sıcak olunca biraz serin suda arıyorsunuz. Tabii orada hemen feribotumuzu görünce dedik dönüş vakti yaklaşıyor. Şu anda da yanaştı. Onu görünce de hemen çıktık. Şimdi feribotlara doğru gideceğiz.
Çıktığımız yer yani Jackson's'la alakalı bilgi verelim. Biz oraya girince dedik ki hemen biz siparişimizi verelim çünkü biz hızlıca denize girip çıkacağız. Hemen bir şeyler yiyip çıkalım istedik. Pizza söyledik, bir de French fries söylemiştik. Aslında ben burada kalamar yemek istiyordum ama hızlı çıkmıyormuş kalamar. Bir de akşam saatine yaklaştığımız için çoğu kişi feribotla dönecek. Bir kalabalık oluşuyor tabii ki de akşam saatlerinde. Bizim feribotumuz 5.30'da kalkacak ama bize 4.40'da orada olmamızı söylediler. Şimdi saat 4.30 civarında. Şimdi hızlı adımlarla feribota bineceğimiz yere gideceğiz. Bu sırada videoyu beğenmeyi ve de kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkür ederiz. Teşekkürler. Evet, günün erken saatlerinde bindiğimiz feribota şimdi tekrar bindik. Dolu dolu bir gün geçirdik Costa. Bizim için farklı bir deneyim oldu çünkü Meis Adası'nda bir gece konaklamıştık. O yüzden günübirlik Yunanistan adalarını deneyimlememiştik. Bizim için iyi bir deneyim oldu aslında. Eğer tarihi kültürel merakınız varsa sabahleyin erkenden gelip oraları tamamlayıp öğlenleyin yemeği yiyip daha sonra plaja girip feribota geçmek günübirlik için en ideal tercih olacaktır. Yani bizim yaptığımız rotadan bahsediyorsun. Evet, gerçekten öyle. İlk gelenler için ama koştur koştur oluyor. Evet, koştur koştur oluyor ama ilk gelenler için bence bu rota güzel. Kasım ayında aldığımız Black Friday biletleriyle buraya gelmiştik. Gerçekten çok uygun biletler almıştık. Evet. Sonrasında da liman vergisi ödemiştik ama yine de normalde gidip alacağınız bilet fiyatlarından çok ekonomik hale geldi bizim biletlerimiz. Evet, onu alırken de bir tedirginliğimiz vardı çünkü açık biletlerde. Yorumlarda okuduğumuzdan bazen biletlemerde sıkıntı olabiliyormuş. Bunun herhalde en önemli dikkat edilmesi gereken hani minimum bir hafta ya da 2 hafta öncesinden açık biletinizi tarihlendirdiğiniz zaman herhangi bir sıkıntı yaşanmaz gibi düşünüyorum. Yani biz öyle yaptık. 1,5 hafta öncesinden biletlendirme işlemimizi yaptık. Zaten bilet talebini açar açmaz da hemen ertesi güne de biletimiz onaylı olarak gönderilmiş oldu. Aklınızda bulunsun. Bu arada Kos Havalimanı'ndan yurt dışı uçuşları da ekonomik oluyor. Bu şekilde de değerlendirebilirsiniz. Buraya gelip Kos Havalimanı'ndan İtalya'ya, Fransa kıyılarına da gidebilirsiniz. Özellikle güney kıyılarındaki şehirleri uygun fiyatlı oluyor Kos'ta. Evet, bu sırada bize abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkür ederiz. Teşekkürler. Bu videonun da sonuna geldik. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım.